Evet, ipimle başlamak istiyorum. Bu lila rengi kullanacağım. İpim şöyle Nako King Mohair ipi. Şöyle arkasına baktığımız zaman 3,5-5 arası örebilirsiniz denmiş. 100 gramı 440 metre, oldukça büyük bir ip. Ben şöyle bakın örgünün arka yüzünü ördüm kesme yerine kadar. Kesme yerini birlikte yapacağız. Düz başlayıp ördüm. Önle aynı şekilde başlandığı için bunu birazdan göstereceğim zaten. Ön ve arkaya aynı başlıyoruz. Belli bir mesafeye kadar örüyoruz. Bakın arkasını örmeme rağmen bir tane yumağın yarısı duruyor. Tahminimce 2,5 yumak falan kullanırız. Daha fazla kullanmayız diye düşünüyorum. Eğer siz bu mohair iplerden bulamazsanız şey de kullanabilirsiniz. Angora iplerden de kullanabilirsiniz. Ona birçok markada çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Renk seçeneği de çok fazla. Ben tamamen elimdeki bu ipi değerlendirmek amacıyla bunu örmek istedim. Şişlerimi göstereyim. Ben böyle 3 milim misinalı şiş kullanıyorum. Siz normal şiş de kullanabilirsiniz. Misina örmek bana daha rahat geliyor. O yüzden de böyle 3 milim misinalı şiş kullanacağım. Şimdi hemen modelimize başlayalım. Önün ve arkanın başlaması aynı sayıyla başlayıp devam ediyoruz. Sadece yaka kesmeleri farklı olacak. Şimdi hemen başlayalım. Evet, ipimi açıyorum. İlmek alarak başlayacağız. Şöyle bakın, toplamda 118 tane ilmek atacağım. Tek kat örüyorum. Evet. Şöyle bakın. İlmeklerimi atıyorum. Toplamda 118 tane ilmeğim olacak. Bugün de hava bozuk, biraz yağmur yağıyor. Görüntü çok net olmayabilir. Işığı da açtım ama. Evet bakın bu şekilde. Toplamda 118 tane ilmeğimi atıyorum. Evet, 118 tane ilmeğimi attım. Şimdi lastik öreceğim. Çok geniş bir lastik örmeyeceğim ben. Lastiğim daha kısa. Şöyle göstereyim bakın. Bu şekilde çift lastik yapacağım. Hemen örgünün arka yüzünden lastik kurulumuyla başlıyorum. Kenar ilmeğin ilk sıra olduğu için örüyorum. 2 tane ters yapıyorum. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Sıradaki 2 ilmeği ters örüyorum. Sıradaki 2 ilmeği düz örüyorum. Bu şekilde 2 ters 2 düz yaparak sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Evet, 2 ters 2 düz yaparak sıramı tamamladım. Şimdi geldim. Tekrar sıra başına kenar ilmeğini şöyle bakın bulunduğum noktadan batıyorum. Örmeden alıyorum. Daha sonra tersi ters örüyorum. Düzü düz örüyorum. Gördüğüm şekliyle. Modelim neydi? 2 ters 2 düz. Lastikte hiçbir şey yok. Böyle tersleri ters öreceğiz. Düzleri düz öreceğiz. Ve istediğimiz uzunlukta lastiği yapacağız. Şimdi ben kaç sıra örmüşüm onu sizlerle paylaşacağım. Şuradan bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toplam bakın 6 sıra örmüşüm. İp ince olduğu için çok kalın, yani büyük bir lastik değil. Kısa bir lastik, uzun bir lastik değil. Ama 6 sıra lastik örgümü yapmışım. Şimdi bunda da aynı şekilde 6 sıra tersleri ters, düzleri düz olarak öreceğim. Daha sonra geleceğiz modelimizin kuruluşuna. Hemen örüp dönüyorum. Evet, lastik örgümü tamamladım. Şimdi artık modelime geçebilirim. Bu aşamayı dikkatli izlemenizi tavsiye ediyorum. Kenar ilmeğini şöyle örmeden alıyorum. Modelin kurulumunun birinci aşamasını yapıyoruz. Küçük bir örnek üzerine göstermek istemedim daha net anlaşılsın diye. O yüzden baştan gösteriyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Şimdi 3 tane ilmeği 1, 2, 3 ters olarak ördüm.
5 tane düz ördüm, 3 tane ters ördüm. Şimdi 10 tane ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Evet, 10 tane ilmeği de düz bir şekilde ördükten sonra 3 tane ilmeğimi yine ters örüyorum. Kenardan 5 tane ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 3 tanesini ortada ters ördüm. 10 tane ilmeğimi de düz ördüm. Daha sonra tekrar 3 tane ilmeğimi ters ördüm. Bundan sonra 10 düz 5 ters şeklinde sıra sonundaki 5 ilmeğe gelinceye kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz. 2 4 5 6 7 8 9 ve 10. Evet, 10 taneyi düz bir şekilde ördüm. Şimdi yine 3 taneyi ters örüyorum. Yine 10 taneyi düz olarak örüyorum. Evet, 10 tane ilmeğimi düz ördüm. Yine 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. Evet anneciğim, devam ediyorum. 10 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Yine 3 taneyi ters olarak örüyorum. 10 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 4 5 6 7 8 9 ve 10. Yine 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. 10 tane ilmeğimi düz örüyorum. 6 7 8 9 ve 10. Yine 3 ilmeğimi ters örüyorum. 10 tane ilmeğimi düz örüyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10. 3 taneyi ters örüyorum. 10 tane düz örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane ilmeğimi düz ördüm. Şimdi bakın sıra sonundan yine 3 taneyi bir ters örelim. Evet, 3 taneyi de ters ördükten sonra kalan 5 ilmeği düz bir şekilde örüyorum. 1 2 3 4. Bakın 3 tane ilmek kaldı. 5'e tamamlamak için 2 tanesini bir kesiyorum. 5 yapıyorum. Kenar ilmeğimi de düz bir şekilde örüyorum. Yani mantık şu. 5 düz, 3 ters, daha sonra 10 düz, 3 ters şeklinde devam ediyoruz. Sıra sonunda yine 5 tane düz. Yani model, motif buralarda 10 tane ilmek üzerinden tam olurken köşelerde, yani sıra başlarının başında ve sonunda 5 tane ilmek üzerinden yarım motif olacak. Şöyle bitmiş örnek üzerinden de göstereyim, bakın. Buralar 10 ilmek üzerinden tam motifken burası bakın 5 ilmek üzerinden yarım motif olacak. Şimdi geliyoruz örgünün arka yüzüne. Örgünün arka yüzünde model hiç uygulamıyoruz. Direkt gördüğümüz ilmekleri gördüğümüz şekliyle örüyoruz. Tersleri ters örüyoruz. Evet, 5 tane tersimi ördüm. Şimdi 3 tane 1 2 3 tane düzümü örüyorum. Gördüğüm şekliyle bakın. Şimdi 10 tane ters örüyorum. 3 4
Şurada bir ilmeği atlamışım. Onu hemen şöyle terse çeviriyorum. Bakın örmeden almışım. Bunu hemen şöyle arka sıradan örüyorum. Böyle küçük hatalar olabilir. Bunları zamanla düzeltmek lazım. Evet, 10 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Daha sonra geliyorum 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yani ilmekleri gördüğüm şekliyle örüyorum. Arka sırada hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece ilmekleri gördüğümüz şekliyle örüyoruz. Ön sırada model kurulumuyla devam edeceğiz. Şimdi hemen tamamlayıp geliyorum. Evet, arka yüzde ilmekleri gördüğüm şekliyle ördüm. Şimdi geliyoruz ön yüze. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki bakın 1 2 3 tane ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Bakın kaldı 2 tane düz ilmeğim. Şimdi bunların şöyle yönünü değiştiriyorum ve sağa doğru kesiyorum. Evet, ilk kesmemi yaptım. Şimdi sırada 3 tane ters ilmeğim var. İlk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Daha sonra bir tane şöyle başına dolayıp artırıyorum. Ortadaki ters ilmeği düze çeviriyorum. Bir tane daha doluyorum. Kenardaki ters ilmeği ters olarak örüyorum. Burada ne yapmış olduk? 2 tane artırma yapmış olduk. Şimdi geldik düz ilmeklere. 10 tane düz ilmeğim vardı. İlk ikisini şöyle direkt sola doğru girerek kesiyorum. Aradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ta ki 2 tane düz ilmeğim kalıncaya kadar. Bakın 2 tane düz ilmeğim kaldı. Şimdi bunların yönlerini şöyle sağa doğru çeviriyorum ve kesiyorum. Daha sonra yine 3 tane ters ilmeğim var. Tersleri ne yapıyorduk ilk sırada? Bir tanesini ters örüyorduk. Bir tane artırıyorum. Şu ortadaki ters ilmeği düz ilmeğe çevirerek düz bir şekilde örüyorum. Bir tane daha artırıyorum. Kenar ilmeğimi ters olarak örüyorum. Şimdi 10 tane düz ilmeğim vardı. İlk ikisine girip direkt sola doğru kesiyorum. Aradaki ilmekleri düz olarak örüyorum. Evet, sonda 2 tane ilmeğim kaldı. Şöyle bakın, ilmeklerin yönünü değiştiriyorum sağa doğru keseceğim için. Ve ikisini birlikte alarak bir tane kesme yapıyorum. Yine 3 tane ters ilmeğim var. İlk tersimi ördüm. Bir tane artırdım. Ortadakini düze çeviriyorum. Bir tane artırıyorum ve kenar ilmeğini ters olarak örüyorum yine. Geldik düzlere. İlk 2 ilmeğimi hemen düz olarak birlikte alıp kesiyorum. Aradakileri düz olarak örüyorum. Evet, sıra sonunda 2 tane düz ilmeğim kalınca yönlerini şöyle çeviriyorum. Ve şöyle içten girerek sağa doğru kesme yapıyorum. Yine geldik 3 tane ters ilmeğe. İlkini ters olarak örüyorum. Bakın bir tane şöyle başına dolayıp artırıyorum. Ortadakini girip düz olarak örüyorum. Tekrar bir tane daha artırıyorum ve sondakini tekrar ters olarak örüyorum. Yine 10 tane düz ilmeğim var. İlk ikisini birlikte girerek kesiyorum. Aradakileri düz olarak örüyorum. Evet, sonda 2 tane bakın ilmeğim kaldı düz olarak. Bunları şöyle yönünü değiştiriyorum şişimi alarak ve sağa doğru kesiyorum. Evet, şimdi aynı mantıkla devam edelim. Daha sonra şu sıra sonundaki 5 tane ilmeğin de kesmesini göstereceğim. Yani sırayı birlikte tamamlayacağız. Şu araları ben bir aynı şekilde öreyim. Daha sonra görüşelim. Evet, geldik sıra sonuna. Bakın ters ilmeklerin kenarından artırmamı yaptım. Şimdi kaldı 6 tane ilmeğim. Bir tanesi zaten kenar ilmeği. Bundan sonraki bütün sıralarda aynı. Bakın sıradaki 2 ilmeğe giriyorum. İkisini düz bir şekilde örüyorum. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Yani şuradan göstereyim. Bakın mantık şu. Bakın bunlar 10 tane düz ilmek. Şu arada 3 tane ters ilmek var. Ters ilmeğin sadece kenardaki ters ilmekler kalacak. Ortadakini düze çevirip ortadan artırma yaparak burayı genişleteceğiz. Buradaki 10 tane ilmeği de her sırada, ön sırada
Sağdan 2, soldan 2 olacak şekilde böyle keseceğiz. Ve böyle bakın kalp şeklinde ne yapacak? Daralacak ve tamamen bitecek. Bundan sonra zaten tekrardan ibaret. Şimdi devam edelim modelimize. Kafanız karışmasın. Yapımı gerçekten çok kolay. Sadece mantığını anlamanızı tavsiye ediyorum. Sonrası inanın çorap söküğü gibi gelecek. Evet, şimdi örgünün arka yüzünden devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Daha sonra ilmekleri gördüğüm şekliyle tersleri ters olarak örüyorum. Arka yüzde hiçbir işlem yapmıyoruz. Düzleri düz olarak örüyorum. Bakın şu artırma yaptığım ilmek var ya, bu kafanızı karıştırmasın. Şöyle bu şekilde karşınıza çıkacak. Buna düz olarak örüyorsunuz. Tersleri ters örüyor. Ters olarak örüyoruz. Kafam gitti gerçekten. Bu artırma yaptığımız ilmekleri ters olarak örüyoruz. Yani önde düz olacak, arkada ters. Ortadakileri de bakın ters olarak terse çevirmiştik zaten. Bunu da ters olarak örüyorum. Bir tek yani arka sırada şu artırma yaptığımız ilmeklerin sağındaki ve solundaki ters ilmekleri arkada düz örüyoruz. Onun dışında hepsi bakın çok zaten ters örgü olarak ilerliyor. Şöyle tekrar aradaki 10 tane ilmeğimiz vardı kesme yaptığımız. Onları arka yüzde ters olarak örüyorum. Şimdi geldik bakın ters ilmeklere. Bunlar arka yüzde karşımıza düz olarak çıktı. Şurada artırma yaptığım ilmek önde düz olmasını istediğim için arkada ters olarak ördüm. Aradakini ters olarak örüyorum. İkinci artırmamı da tekrar terse çevirdim. Sonda öndeki var, bakın bir tane önde ters ilmeğim vardı. Onu arkada düz olarak örüyorum. Yani artırma yaptığımız ilmekleri ters olarak öreceğiz. Onun dışında ilmekleri gördüğümüz şekliyle öreceğiz. Arka sıralar gerçekten çok basit. Modelin bütün handikapı ön yüzünde zaten. Arka yüzde ilmekleri gördüğüm şekliyle örüyorum. Bakın bu artırmaları da arka yüzde ters olarak örüyorum. Evet, şimdi arka yüzde tamamlayayım. Ön yüzde tekrar modelimizle devam edeceğiz. Tekrar ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi şöyle örmeden alıyorum. Kesmelerle devam ediyoruz. Şöyle düz ilmeklerimden 2 tanesini örüyorum. Bakın 2 tane kaldı. Bunların yönünü sağa doğru çeviriyorum. Ve düz olarak örüyorum. Ve kesiyorum. Bunlar böyle sağa kayacak. Şimdi geldik ters ilmeklerin olduğu artırma yaptığımız kısma. Kenar ilmeğini ters olarak örüyorum. Hemen bir tane artırıyorum. Şimdi burada kestiğim için burada artırmam lazım ki modelin dengesi olsun. Aradakileri düz olarak örüyorum. Geldik yine ters ilmeğe. Hemen bir tane artırıyorum ve tersi de ters olarak örüyorum. Yani düz kısımlardan keserken bu tersle başlayan kısımlardan ne yapacağız? Artıracağız. Hemen bakın düz ilmeklere geçtik. İlk 2 tanesine giriyorum ve düz olarak örüp kesiyorum. Aradakileri şöyle düz olarak örüyorum. 2 tane düz ilmeğim kaldı. Bunların şöyle yönünü çeviriyorum ve düz olarak örüyorum. Bakın ne yaptı? Böyle kalbimiz oluşmaya başladı. Bir tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Bu tersten sonra ne yapıyorduk? Artırma yapıyorduk. Hemen artırmamı yaptım. Aradakileri düz bir şekilde örüyorum. Solda tersim kaldı. O zaman hemen ne yapıyorum? Burada bir tane artırma yapıyorum. Tersimde ters olarak örüyorum. Şimdi tekrar düz ilmekli kısma geldik. Hemen girip bir tane kesmemi yapıyorum. Aradakileri düz olarak örüyorum. Sonda 2 tane düz ilmeğim kaldı. Yönlerini çeviriyorum. Ve düz olarak örüyorum. Bundan sonra yani bu sırada yapacağımız işlem bu. Tersi örüp bir tane dolayıp artırıyoruz. Aradakileri düz olarak örüyoruz. Yine terse geldiğimiz zaman bir tane artırıyoruz. Tersi ters örüyoruz. Düzlere ilk ikisine girip kesiyoruz. Aradakileri düz olarak örüyoruz. Sonda kalan 2 düz ilmeğin de yönünü değiştirip sağa doğru kesme yapıyoruz. Şimdi sırayı aynen bu mantıkla tamamlayalım. Daha sonra görüşelim. Evet, sıramı tamamladım. Örgünün arka yüzünde de ilmekleri gördüğüm şekliyle ördüm. Şimdi tekrar geldim örgünün ön yüzüne. Modelimize devam ediyoruz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum.
Bakın burada düz ilmeğim kaç tane kalmış? 3 tane kalmış. Bir tanesini örüyorum. Şu 2 tanesinin yönünü değiştiriyorum. Değiştirdikten sonra düz bir şekilde örerek ikisini bir tane kesme yapıyorum. Şimdi sırada ne var? Bakın bir tane ters ilmek var. Hemen ters ilmeği ters olarak ördüm. Ters ilmeğin ortasından ne yapıyoruz? Artırma yapacağız. O yüzden bir tane hemen artırmamı yapıyorum. Aradaki ilmekleri şöyle düz olarak örüyorum. Bakın solda bir tane daha ne var? Ters ilmeğim var. Ondan önce de ne yapıyorduk? Bir tane artırma yapıyorduk. Onu da ters olarak örüyoruz. Yani aslında ne oldu? Düz ilmeklerimiz küçülürken şuradaki ters ilmeklerin ortasındaki düz ilmeklerimiz ne oluyor? Artma oluyor. İlk 2 ilmeğe birlikte giriyorum. Kesiyorum. Aradaki 2 ilmeği düz olarak ördüm. Şöyle sonda kalan 2 ilmeği hemen yönünü değiştirip düz bir şekilde örüyorum. Bakın model gayet açık kendini gösteriyor. Ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Bir tane artırma yaptım. Aradakileri düz olarak örüyorum. Ben açıkçası mantığını kavradım. Her sırada arada kaç tane ilmek var onu hiç saymadım. Sadece burası daralırken burası genişleyecek ve mantık bu şekilde devam edecek. Artırmamı yaptım ve tersimi ördüm. Hemen ilk 2 ilmeğe birlikte girip kesmemi yaptım. Aradakileri düz olarak ördüm. Sonda kalan 2 ilmeği ters olarak örüyorum. Evet, bakın bu sırada yapacağımız işlem bu. Şimdi sıramı ben bu şekilde tamamlayacağım. Arka sırada ilmekleri gördüğüm şekilde öreceğim. Zaman kaybetmemek için zaten uzun bir model. Arka sırayı göstermeyeceğim. Ön sırada tekrar devam edeceğiz. Şimdi ben tamamlayıp dönüyorum. Evet, sıramı tamamladım. Ön yüzde tekrar kesmelerle devam edeceğiz. Kenar ilmeğini yine örmeden alıyorum. Bakın 2 tane düz ilmeğim kalmış. Ne yapıyorduk? Düzleri sağa doğru kesiyorduk. Hemen ikisini şöyle yönünü değiştirdim ve düz bir şekilde kestim. Sıradaki ters ilmek bakın kendini gösteriyor. Bunu ters olarak ördüm. Bir tane artırdım. Aradaki düz ilmekleri düz olarak örüyorum. Evet. Şimdi bakın yine solda ne var? Ters ilmek. O zaman neredeyiz biz? Artırmadayız. Artırdıktan sonra ters olarak örüyorum. Şimdi geldik bakın düz ilmeklerim 4 tane kalmış. İkisini birlikte girdim. Kestim. Bunların da yönünü çeviriyorum. Tamam annem. Tamam az kaldı annem. Bunları da kesiyorum. Mantık bu şekilde aynı devam ediyor. Aradakileri düz örüyorum. Tamam anneciğim tamam. Teyzeler kızıyor annem göstermeyince bir şeyden tamamını göstermedin diyorlar. Şimdi bakın yine artırmamı yapıyorum ve ters olarak örüyorum. İkisini birlikte giriyorum, kesiyorum. Tamam sen de göreceksin. İkisini de birlikte kestim. Evet sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Arka sırada ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Önde tekrar devam edeceğiz. Evet geldik modelimizin son sırasına. Şöyle baktığımızda bakın düz kesme yaptığımız yerlerde sadece bir tane ilmek kalmış. Onu da keseceğiz. Şimdi sıra başındayım. Bakın kenar ilmeğim tek kalmış. Yanında bir tane düz ilmek var. İkisini şöyle ilmeğin yönünü çeviriyorum. Kenar ilmeğimle diğer düz ilmeği birlikte örüyorum. Daha sonra bir tane tersini örüyorum. Yapma Ela, ses yapma. Bir tane artırıyorum. Aradakileri düz bir şekilde örüyorum. Yapma kızım. Daha sonra geliyorum. Bakın köşedeki ters ilmeğe bir tane artırıyorum ve onu da ters olarak örüyorum. Bakın şurada başladığımız 3 ters ne yaptı? Şurada yeni bir 10 ilmeklik yer oluşturdu. Şimdi bakın 2 tane ilmeğim kalmış. İkisini birlikte girip ve kesiyorum. Artık ne yapmış olduk? Buradaki ters üçgenimizi tamamlamış olduk. Bir tane ters örüyorum. Artırıyorum. Aradakileri düz olarak örüyorum. Dur kızım.
Sevince mi? Tamam. Ben de öreyim diyor. Allah'ım ya Rabbim. Evet. Artırmamı yapıp ters bir şekilde örüyorum. Bir saniye kızım. Şuradaki 2 ilmeğe giriyorum. Hayır Ela. Düz bir şekilde örüyorum. Evet, sıramı bu şekilde bakın. Devam ettireceğim. Arka sırada ilmekleri gördüğüm şekilde öreceğim ve geleceğim. Evet, şimdi sıramı tamamladım. Bakın artık motifimizi de bitirmiş bulunmaktayız. Bundan sonra aynı başlangıç kısmına döneceğiz. Yani başlangıçta yaptığımız gibi ters ve düz ilmekler atıp tekrar modelimizi aynı mantıkla kuracağız. Bundan sonrası zaten tekrardan ibaret. Bakın şurada göstereyim. Hep aynı tekrar ederek motifimiz bu şekilde, modelimiz ilerliyor. Şimdi tekrar model kurulumunu göstereceğim. Bundan sonrası zaten tekrardan ibaret. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. 1 2 3 4 5 tane düz bir şekilde örüyorum. Daha sonra 3 tane tersimi örüyorum. Tekrar 10 tane düz öreceğim. 1 2 3 4. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Normalde bütün sıralarda ne yapıyoruz? 2 tane artırıp 2 tane kesiyoruz ya. Bir önceki sırada fark ettiyseniz şu düz ilmekten sadece 1 tane kestik. Ama buralardan 2 tane artırdığımız için şu anda 1 tane ilmeğimiz fazla. O yüzden şuradan 1 tane ilmeği kesiyorum. Düz olarak kesip devam ediyorum. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, bu şekilde sayımızı eşitlemiş oluyoruz. Diğer türlü ilmeğimiz artar ve modelimiz bozulur. Aradaki 1, 2, 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4. Burada yine bir tane kesme yapmam gerekiyor. Hemen şöyle ilmeğin yönünü değiştireceğim. Ve düz olarak örüp bir tane ilmek kesiyorum. Evet, kaç tane olmuş? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 tane ters iğne örüyorum. 10 tane düz ve sonunda 5 tane düz ilmek örecek şekilde. Aynı başlangıç sıramız. Bundan sonraki tekrarımız. Modelimiz aslında çok kolay. Sadece mantığını anlamanız önemli. Görüntüsüne bakar mısınız? Gerçekten çok şık. Şimdi ön ve arkayı aynı başladık. Şöyle arkayı ben yaka kesmesine kadar, ense oyuntusuna kadar belli bir uzunlukta ördüm. Buradan sonra ense oyuntusuna geçeceğiz. Şimdi önü de ben belli bir uzunlukta öreceğim. Daha sonra yaka oyuntusuna geçeceğiz. Yaka oyuntusu ve ense oyuntusunu ben sizlerle paylaşacağım. Şimdi ben belli bir mesafeye kadar modelimi düz bir şekilde devam ettireceğim. Daha sonra yaka ve enseyle devam edeceğiz. Şimdi örüp dönüyorum.